Yıldızlar ve gezegenler neden yuvarlaktır? Hepimiz genelde bu soruyu sormuşuzdur. Evrendeki birçok şey neden yuvarlak demişizdir. İşte bu soruyu cevaplayacağız şimdi hep beraber arkadaşlar. Yıldızlar, gezegenler ve gezegenlerin uyduları yuvarlak şekle sahipken daha küçük gök cisimlerinin, örneğin asteroidlerin şekilleri düzensiz olabilir. Bir gök cisminin şeklini belirleyen en önemli etken kütle çekimidir. Yoğunluğu ne kadar yüksek olursa olsun, gök cismi yeterince büyükse şekli kütle çekim etkisi nedeniyle zaman içinde küreleşir. Ancak küçük gök cisimlerinin kütle çekimleri bunun için yeterli değildir. En kısa açıklaması bu şekilde arkadaşlar. Örneğin çapı yaklaşık 950 kilometre olan Ceres, cüce gezegeni, küresel bir şekle sahipken uzunluğu yaklaşık 34 kilometre olan Eros asteroidinin şekli yer fıstığına benzer. Ancak görece büyük gök cisimleri olan gezegenlerin kusursuz bir şekilde küresel oldukları söylenemez. Yüzeylerinde bazı girintiler ve çıkıntılar görülebilir. Örneğin kütle çekimi dünyada yaklaşık 3 kat küçük olan Mars'taki en yüksek dağ Everest'ten 3 kat daha yüksektir. Ancak bilim insanları kütle çekimi dünyadan 10 milyar kat daha büyük olan bir nötron yıldızının yüzeyindeki en büyük çıkıntının yüksekliğinin 1 milimetreden daha küçük olacağını tahmin ediyor. Evet arkadaşlar, aslında cismin büyüklüğü ve kütle çekiminin etkisiyle alakalı olduğunu görüyoruz aslında yuvarlaklığın. Tam da yuvarlak demeyelim ama eliptik diyebiliriz buna. Ve şöyle düşünün, bunlar dünyanın ilk oluşum süreçleriyle alakalı bir örnek vereyim size. Dünyanın ilk oluşum süreçlerinde bu şekilde böyle asteroidler birbirlerine çarparak yoğun bir kütle oluşturdu. Büyüdükçe bu şu an gördüğümüz, yaşadığımız dünya oluştu. Yani bu şekilde bu eliptik ya da yuvarlak görüntüyü elde etmiş oluyor. Gök cisimlerinin kendi etrafındaki dönüşleri de şekillerini etkiler. Örneğin her 24 saatte bir kendi etrafında dönen dünyanın ekvator hizasındaki yarıçapı 6378 kilometre. Kutuplardaki yarıçapından 6357 kilometre daha büyüktür. Evrende bulunan kütleler yakınlıklarına bağlı olarak birbirlerine bir çekim uygularlar. Bu çekimin sonucunda en nihayetinde öbeklenerek gruplar, kümeler oluştururlar. Bu gruplar ve öbekler de giderek küresel veya çembere ait bir geometri oluşturur. Bu tamamen çekim kuvvetinin ve kürenin kusursuz simetrisinin bir sonucudur. Kürenin yüzeyinin neresinden bir nokta alırsanız alın, uzaklık yarıçapı olacağından her noktaya uygulanan çekim kuvveti de aynıdır. Dolayısıyla kürenin kusursuz simetrisi basit bir denge durumu oluşturur. Yasalar sürekli olarak gerçekleşmektedir. Kütle çekim hala oradadır. Fakat kuvvetler simetri sayesinde birbirini harika bir şekilde dengelediği için bir etki gözlenmez. Tıpkı duvarı itmeye çalışmak gibi etkiye karşılık eşit bir tepki vardır. Eğer bu denge durumu yoksa yasa işlemeye devam ettiği sürece yapı küresel olmaya çalışacaktır. Gezegenin üzerindeki bir dağ kuvvetler dengesini bozarak jeolojik etkilere yol açacaktır. Bunu da duvara fazla kuvvet uygulayıp yıkmak gibi düşünebilirsiniz. En nihayetinde yapının dayanıklılığına bağlı olarak kütle çekim ile bir noktada denge sağlanır. Bu gezegenlerde pek göremediğimiz bir durum. Hiçbir gezegen kusursuz küre şeklinde değildir. Bunun sebebi mevcut katı yapıdan ötürü oluşan direnç kuvvetidir. Yani duvarı yıkacak yeterli kuvvet uygulanmıyordur. Kütle çekimi katı maddenin uyguladığı dirençten daha zayıf kalır. Neden gezegenler kusursuz küre biçiminde değildir diye sorabilirsiniz. Dönen her cisim ekvator bölgesinden dış yönde savrulur. Ucuna top bağlı bir ipi çevirdiğinizde
yeterli hızla çevirirseniz dışarıya doğru fırlamaya çalışacaktır. Bu sebeple ekvator yönünde daha büyük yarıçapa sahip bir yapı ortaya çıkar. Biz bu yüzden gök cisimlerinin yarıçaplarını aşağıdaki gibi iki şekilde ifade ederiz. Kutup bölgelerden ve ekvator bölgelerden diye. Çünkü kutuplarda bu etki en az iken ekvatorda en fazladır. Bunun için disk oluşumu ile ilgili paylaşımı inceleyebilirsiniz. Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkince olması böylelikle açığa kavuşmaktadır. Bu değerlere bakalım şimdi size söylediğim. Ekvator yarıçapı 6378,1 kilometre, kutup yarıçapı 6356,8 kilometre. İşte örneğimiz bu şekilde. Bu ortalamaya oranlandığında binde üçlük bir kusur. Güneş ise neredeyse kusursuz bir küresel yapıya sahiptir. 10 saatte bir dönüşünü tamamlayan Jüpiter ise ekvator yarıçapı kutup yarıçapından tam 5000 kilometre fazladır. Bu neredeyse dünyanın yarıçapına eşit bir değer. Bununla birlikte Ay da dünyanın şeklini bozar. Ayın dünya üzerinde oluşturduğu gelgit etkisi okyanusların yükselmesine neden olur. Sadece okyanuslar değil, karalar da gelgit etkisiyle dünyanın orta bölgelerinde çok az bir miktarda yükselir. Bu etkiler her gezegen için farklı olabiliyor. NASA'nın Kaliforniya Pasadena'daki Jet İtki laboratuvarında çalışan gezegen bilimci Mark Penning, Mars dünyanın 2 katı daha hızlı döner. Ama Mars kütle çekimi dünyanınkinden daha düşüktür. Bu yüzden yüzeyindeki çıkıntılar daha fazladır diyor. Neptün'ün ilerisinde yer alan cüce gezegen Haumea o kadar hızlı dönüyor ki basketbol topundan çok bir Amerikan futbol topuna benziyor. Genel olarak baktığımızda bunlar büyük bir gezegen için çok ufak kusurlar. Tüm bunlara rağmen Dünya'ya, hatta Mars'a uzaydan baktığınızda bunlar mükemmel bir küre gibi görünürler. Sonuç olarak gözlemlediğimiz bu küresel yapının sebebi kütle çekim kuvvetinin kusursuz bir simetriye sahip olan kürede denge durumuna gelmesidir. Evet arkadaşlar, kısaca yıldızlar ve gezegenler ve evrendeki diğer oluşumların neden yuvarlak olduğuna dair sorunun cevabını bulmuş olduk. Tamamen tek etki kütle çekimine bağlı bir durum. Ve bunun nasıl oluştuğunu ilk oluşum sürecinde bu video içerisinde gayet net bir şekilde size örnekleyerek anlattım. Evet, yıldızlar ve gezegenler neden yuvarlaktır sorusuna cevap verdiğimiz videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.